Real Madrid'deki transfer harekatı. İngiltere'den İspanya transfer görüşmesi için gelen futbolcu kim? Carvajal takımdaki hangi oyuncuyla dalga geçti? Teknik direktör Arbeloa hangi oyuncuya kuruldu? Arda Güler'in Real Madrid'deki aldığı maaş ne kadar? Şok olacaksınız. Real Madrid'den haberler, Şampiyonlar Ligi'nden haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Gündemimiz oldukça yoğun, hemen haberlerle başlayalım. Real Madrid'in bu yazki transfer planı dostlar. Dünya klasmanında bir orta saha istiyorlar. Dünya klasmanında bir stoper. Thiago Piterç'in terfisi, Endrick ve Nico Paz'ın dönüşü. Arkadaşlar Real Madrid'den bahsediyoruz ama yine geçen sezonun, bir önceki sezonun aynısı olacak herhalde. Dünya klasmanı dedikleri, Mbappe de dünya klasmanı ama kimyası uymayan oyuncuları alırsanız da başarı gelmiyor dostlar. Bilmiyorum yani, eleştirileri de sizlere bırakıyorum. Sizce Real Madrid nerelere transfer yapmalı? Hangi bölgelere, hangi oyuncuları almalı? Yorumlar kısmına yazın. Rapor: Mbappe sol bacağında semitendinosus kas yaralanması teşhisi konduktan sonra Real Madrid'in sezonun geri kalanını kaçıracak. Bu yaralanmanın iyileşmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Dünya Kupası 44 gün içinde başlıyor arkadaşlar. Mbappe'nin de El Clasico'da oynamak istediğine dair haberler de var. Bilmiyorum, neler olacak, göreceğiz. İspanya'da sakatlığı bulunan Lamine Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki ilk iki grup maçını kaçıracağına inanılıyor arkadaşlar. Sport'un haberi. Lamine Yamal ilk iki maçı kaçıracak. Hakan Çalhanoğlu sakatlandı, o da ilk maçı kaçıracak deniliyor. Arda Güler sanırım ilk maça yetişiyor Dünya Kupası maçlarında, grup maçlarında. Yani bütün yıldızlar orada oynasın abi, görelim yani Dünya Kupası'nın keyfi burada. Yıldızların hepsini bir arada izlemek ve hepsi de ülkesi için savaşacak. Çok güzel bir turnuva bekliyoruz ama sakatlıklarla başladı Dünya Kupası. Real Madrid'de bu sezon henüz sakatlık geçirmeyen sadece 4 oyuncu var. Vinicius Junior, Fran Garcia, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz. Tabii ki de bunlar Arda Güler gibi, Mbappe gibi, Vinicius gibi fazla forma şansı bulamayan oyuncular da var tabii ki de. Onlar çok fazla sakatlanmadı ama takımın ağırlığını, takımın yükünü taşıyan oyuncular bayağı sakatlandı bu sezon. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki muhtemel ilk 11'i arkadaşlar. Maalesef kanayan yaramız forvetimizde Kerem Aktürkoğlu var. Kenan Yıldız solda, Barış Alper Yılmaz sağda, Arda Güler 10 numara pozisyonda, İsmail Yüksek 6 numara Hakan Çalhanoğlu ile beraber. Solumuzda Ferdi, sağımızda Zeki. Abdülkerim Bardakçı, Merih Demirel kaleyi savunuyorlar ve kalenin de bekçisi Uğurcan Çakır arkadaşlar. Bu kadro sizce nereye kadar gidebilir? Ve bu kadrodan değiştirmek istediğiniz oyuncular varsa kimi nereye alırdınız? Onları da yorumlar kısmına düşün, orada bir tartışalım. Florentino Perez, Real Madrid'in menajerini, teknik hocasını bizzat kendisi seçecek. Başkan, El Mundo Deportivo gazetesinin haberlerine göre sürecin kontrolünü eline alacak. Yakın çevresinden gelen desteğin hala orada olacağı, ancak bu yıl sınırlı tutulacağı belirtiliyor. Yani ne demek istiyor? Dostlarından tavsiye alacak ama son kararı yine kendisi verecek, teknik hocayla ilgili. Dostlar, videolarımıza çok güzel like sayıları geliyor. Lütfen daha fazla like atarsanız videolarımız daha çok öne çıkacaktır. Şimdiden teşekkürler efendim. Yeni Real Madrid bir stoper ve üst düzey bir 6 numara transferi için çalışıyor arkadaşlar. Ve iyi de bir orta saha oyuncusu düşünüyorlar. Hani böyle 8 numara tarzı bir şey de düşünüyorlar. Evet, gecenin maçı arkadaşlar. Bu maçta da büyük ihtimalle yayında olacağız. Maçı canlı olarak izleyeceğiz dostlar sizlerle beraber. Bu maçı bizimle beraber izlemek isterseniz kanal Salih Dinho TV arkadaşlar. Oraya bekliyoruz hepinizi. Yani yayın bu kanalda olmayacak. Diğer kanalımızda olacak dostlar. Ve bu maçın skorunu tahmin edin bakalım, hangi takımı tutuyorsunuz ve hangi takımın kazanacağını düşünüyorsunuz. Bir Victor Osimhen vakası daha mı yaşanacak? Rafael Leao, Milan taraftarlarının ağır eleştirilerinden sonra Instagram hesabını sildi. Gerçekten iyi bir oyuncu ama orada da değer görmüyor ve bu sezon performansı düştü arkadaşlar. Hocayla birlikte uyuşamadılar bu sezon. Real Madrid taraftarları soruyor ki Arda Güler Jude Bellingham'dan top üzerinde teknik olarak daha mı temiz, daha mı iyi? Arda Güler'in tekniği Bellingham'dan daha mı iyi diyor. Sizlere soruyor. Ben de sizlere soruyorum dostlar. Hangisi daha iyi teknik olarak? Yıllara göre en iyi Real Madrid oyuncuları Gemini'ye sormuşlar arkadaşlar. 2000'de Raul Gonzalez, 2025'te Vinicius Junior, Bellingham yazmışlar 2024'te. Evet, 2026'da en iyi Real Madrid oyuncusu sizce kim? Bence gidecekler oraya Mbappe'yi yazacaklar. Futbol böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok. Yani burada arkadaşlar. El Mundo Deportivo gazetesi diyor ki Thiago Piterç'in Real Madrid'deki geriye gidişi. Castilla'ya geri dönüyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir haber aslında. Çünkü oranın oyuncusu şu an. Arbeloa bu altyapıdaki oyuncuları A takıma getirerek iyice saçmalamıştı zaten. Yani kreşe döndürmüştü takımı. Hak ettiği yere gidiyor abi. Piterç'in falan şu an bu takımda yeri yok. İleride tabii ki de olabilir ama şu an kesinlikle arkadaşlar. Yani çok sırıtıyor burada. Doğru bir karar. Yani bu haber
güzel bir haber. Şaka bir yana Mbappe ve Vinicius'lu takımla oynardık ama onlarla daha çok iyi oynardık. Yani bunlarla. Endrick, Alvarez forvete konulmuş. 10 numara pozisyonda Arda Güler. Bellingham, Rodri, Valverde. Abi şu Rodri'de ne var anlamıyorum yani. Nasıl bir taraftar abi bunlar ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Sola Mendy'yi koymuş. Huijsen ve Romero. Ve Arnold. Kalede de kral var tabii ki de. Bilmiyorum dostlar. Yani kötü bir kadro bence ya. Sevmedim. Arda Güler için Arsenal iddiaları yeniden gündemde arkadaşlar. Arsenal Arda Güler'e olan ilgisini sürdürüyor ve kesenin de ağzını iyice açmış durumda dostlar. Arda'nın burada olası kötü bir durumunda gideceği kapılardan bir tanesi Arsenal'dır. Bakalım neler olacak ama ben Real Madrid'de emekli olmasını bekliyorum Arda Güler'in. Sonuna kadar burada kalır. Evet gelelim takım içi yeni karışıklık arkadaşlar. Dani Carvajal savunmada yürüyen Trent Alexander-Arnold ile dalga geçiyor. Yani ileri çıkıyor dönerken şöyle yapıyor. Bacağına elini koymuş böyle dönüyor diyor arkadaşlar. Yürüyerek dönüyor diyor. Yedek kulübesine oturmuş takım arkadaşını eleştiriyor ve bence haklı da. Ve Dani Carvajal ne yapıyor? Betis maçının bitiminden önce sahayı terk ediyor. Maç bitmeden gidiyor abi. Arbeloa onun ayrıldığını gördü ve pek memnun görünmedi arkadaşlar. Onun gidişine baktı ve sinirli bir şekilde suratı asıldı. Büyük ihtimal kurulmuştur ona. Asla forma şansı vermez. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Neuer'e atılan 2 frikik golü var arkadaşlar. Ve tahmin edin bu ikisi kim? İkisi de Real Madrid oyuncusu. Birisi Cristiano Ronaldo, diğeri Arda Güler. Tek kulüp 2 farklı dönem Arda Güler'in frikik golüyle beraber Neuer unutamayacağı bir anıydı. Enzo Fernandez Madrid'e iniş yaptı dediğimiz haber arkadaşlar. Arjantinli oyuncu kulübüne yani Chelsea'ye tenis maçı izlemek için ve gezmek için Madrid'e geldiğini söyledi. AS gazetesi yazmış haberi. Yersen. 70 gol 70 asist. Bruno Fernandes Premier Lig'e damga vuruyor abi. Premier Lig kariyeri 70 gol 70 asist. Double gerçekten çok iyi. FIFA 2026 Dünya Kupası için kart affını değiştirmeyi planlıyor. Grup aşamasından sonra tüm sarı kartlar sıfırlanacak ve planlanan ikinci af onaylanırsa çeyrek finalden sonra bir kart sıfırlaması daha olacak. AS gazetesi yazmış. Yani oldukça faullü geçecektir bu Dünya Kupası da. Çünkü o kartlar oyuncuları biliyorsunuz frenliyor, faul yapmasını engelliyor ama 2 kez sıfırlanacaksa bayağı faullü geçer diye düşünüyorum. Mbappe Real Madrid'deki kariyeri boyunca 13 kez sakatlandı. Paris Saint-Germain'de 7 yıllık kariyerinde toplam 13 kez sakatlandı arkadaşlar. Marca gazetesi yazmış. 2 senede 13, 7 yılda 13. Real Madrid sakatlık idman yurdu. Birçok Real Madrid taraftarı şu anda Arda Güler'i hafife alıyor. Ama onun gelecek sezon için ilk 11'de yerini sağlamlaştırmak adına zaten yeterince şey yaptığını göremiyorlar. Ve bu çok yakında bariz hale gelecek. Sürekli ilk 11 oynayacak Arda. Kan donduran haber. Kanımız dondu. Bilmiyorum hangisi daha kötü? Mbappe'nin bu kadar çok kazanması mı yoksa Arda Güler'in bu kadar az kazanması mı daha kötü? Mbappe 71 milyon euro kazanıyor. Arda 6,5 milyon euro. Franco Mastantona 9 milyon euro arkadaşlar. Eder Militao 18 milyon euro. Alaba 28 milyon euro. Jude Bellingham 25 milyon euro. Burada bayağı bir ezilmiş Arda. Abi buna menajerler falan bir el atmanız gerekiyor. Yani bu yakışmıyor şu görüntü. Yani Asensio'lar, Carreras'lar, Ceballos 13 kazanıyor. Yapmayın abi ya. Camavinga 15. Yani olmaz. Eğer bu sezon aramızdaki eşekler çetesinden bahsedilmesi ve hakkının teslim edilmesi gereken bir oyuncu varsa Arda Güler'dir. Düşünün, Real Madrid'e geliyorsun felaket bir durumda. Yönetim yıldızları satıyor ve sen 2 sezon boyunca yedek kulübesinin mahkumu oluyorsun. Buna rağmen devam ediyorsun ve sonunda ilk 11'deki yerini garantiliyorsun. Arda Güler gelecek her hoca ile ilk 11'de olacak dostlar. Çok savaştı bu forma için, çok uğraştı arkadaşlar ve o formayı aldı. Talihsiz de bir sakatlık yaşadı. Dünya Kupası'yla daha fazla kendisini gösterir umarım ve tekrardan ben buradayım der ve 11'deki yerini alır. Mbappe giderse 10 numarasını da alır abi. Vincent Kompany Real Madrid maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Belçikalı teknik adam bu akşam Paris Saint-Germain karşısında takımının başında sahanın kenarında yer almayacak. Bild gazetesi yazmış. Kompany Olise detaylara kesinlikle çok takıntılı. Her zaman kendi yolunu çizecek. Ayrıca De Bruyne ile de çalıştım. O da detaylara takıntılıydı. Olise'de de bunu görüyorum diyor. Arda Güler yıllardır yanında çalışan şoförüyle yaşadığı duygusal bir anıyı anlatmış.
Bu nerede anlattı bilmiyorum ama okuyalım. Şoförüm yıllardır benimle çalışıyor. Ne kadar yorgun olursa olsun her sabah beni aynı sıcak gülümsemeyle karşılardı. Bir gün Real Madrid antrenmanından dönerken her zamankinden çok daha sessizdi. Bir şey olup olmadığını sordum. Kızının tıp fakültesine kabul edildiğini ama okul masraflarını nasıl karşılayacağını bilmediğini söyledi. Ertesi sabah evlerini aradım, eşi telefonu açtı, sesi titriyordu. Arda kızımızın okul ücretini tamamen ödemiş dedi. O gün işe geldiğinde gözleri doluydu. Konuşmamıza gerek yoktu. Ben sadece gülümsedim ve dikkatli sür dedim. Dünyanın kızın gibi doktorlara ihtiyacı var dedim. Yani doğruysa güzel bir haber arkadaşlar. Lig 1'de Berke Özer'in performansı, gol yemeden bitirdiği kaç maç varmış? Listenin zirvesinde Berke Özer var Fransa Ligi'nde. 12 kez gol yemeden maçı bitirmiş Berke ve Lille arkadaşlar. Lille zirvede, Berke zirvede. Bakalım Berke bir yere transfer olur mu ama milli takıma yaptığı ayıptan ötürü de sıkıntı. Arsenal, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'ı izliyor. Yani bilemiyorum ne kadar doğru. Böyle bir haber var, sunalım dedik. Sportif direktör Andrea Berta İstanbul'a gelerek ikilinin derbi performansını takip etti. Bakalım neler olacak. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Ve daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.